Bugün yanımda Acun Medya'dan ve Survivor'dan tanıdığımız Hanzade var. Hanzade'ye çok zor sorular soracağız ve birçoğu da Survivor'la ilgili olacak. Hanzade nasılsın? İyiyim çok mersi. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Acun Medya ile yollarınız nasıl kesişti? Üniversitede okurken kesişti aslında. Ben aslen İzmirliyim. Üniversite için Koç Üniversitesi'ne İstanbul'a geldim. Sonrasında 3. sınıfın yazıydı sanıyorum. Bir başvuru yaptım. Var mısın yok musun yarışması vardı o zaman. Ben de öğrenciyim. Dedim ben de katılmak istiyorum falan. Başvuru formunu doldurdum, gönderdim ama sonrasında o yarışma bitti. Yani var mısın yok musun bir ara verdi galiba. Benim de aklımdan tamamen çıkmıştı yani böyle bir başvuru yaptım. Hali hazırda var mısın yok musun başvurum oldu. Sonra üzerinden bir yıl geçti. Benim tam mezun olacağım yaz. Telefon geldi. Merhaba biz Acun Medya'dan arıyoruz dediklerine ben tabii ki şok oldum. İlk yollarımızın kesiştiği gün ve bugünlere geldi. Böyle başvurunuz var dediler var mısın yok musun? Görüşmeye gelmek ister misiniz? Ben tabii ki çok isterim gibiydi yani böyle anında. Duruma atladım fakat hani ailem ve arkadaşlarım tarafından bir garipsendi çünkü benim iş başvuruları yapıyor olmam lazım. Mezun olmuşum, diplomamı almışım. Hani böyle bütün arkadaşlarım iş başvurusu yapıyor. Hani herkes böyle büyük şirketlerde bir pozisyon kovalıyor vesaire. Sonra ben oturdum düşündüm dedim ki yani bu bana bir şans, bir fırsat, bir kısmet demek ki. Bir sene sonra başvurumdan bir sene sonra aranıyorum. Yarışma tekrar başlıyor. Bu dedim şansımı tepmeyeceğim. Görüşmeye gittim. Kendim hatta haber vermedim çoğu kişiye. İlk görüşme olumlu geçti. Sonra hemen dediler sizi bekletelim. Bir görüşme daha. Bu sırada İzmir'den geliyorum İstanbul'a yani. Bir günlük gibi geldim diye düşünmüştüm ben. O gün ikinci görüşmeyi de yaptık. Tamam dediler. Akşam işte son bir görüşme var. Zaten çekim başlıyor yarışma. Neredeyse seçileceğim. Artık o sırada ailemi aradım. Dedim ki ben İstanbul'a geldim. Hani günübirlik. Ama kalıyorum çünkü ben yarışmacı oldum. Seçildim ve aslında ilk yollarımız orada kesişti. Hiç unutmuyorum 39 bölüm sürdü yarışma. Ben 39 bölümde yarıştım. Yani 39 bölüm kutu açtım. Son haftalardan birinde yarıştım. O yarışmamdan önce de ya da akşamında işte Acun Bey çağırdı. Dedi böyle Hanzade sana bir haberim var. Bir iyi bir kötü haber. Ben böyle tabii böyle panikle bekliyorum. Ben dedi bizle çalışmanı istiyorum. Hem benim asistanlığımı yapmanı istiyorum. Bu kötü haber. İyi haber de sunucumuz olmanı istiyorum. Yok böyle dans diye bir yarışma başlıyor. Ben hayatımda sunuculuk nedir bilmezken bir anda kendimi böyle canlı yayınla Acun Medya'ya atmış oldum. Çok da o günden beri hala ilk günkü gibi keyif alıyorum yani. Evet. İyi ki kesişmiş. İyi ki bu şansı görmezden gelmemiş. Var mısın yok musun da sezgilerin nasıldı? İyiydi ya, fena değildi sezgilerim. Ya kendimle alakalı hiç sezgim olamadı. Kötü gibi denebilirdi benim yarışmam. Ben bayağı yanlış sezgilerde bulundum. Ama onun dışında evet çok da hatırlamıyorum yalan olmasın ama yani bir şeyler hissediyordum gerçekten. Bu yanlış hatırlamıyorsam şey değil mi böyle tahmin etmeye çalışmıyor muydun hani böyle? Aynen mesela bir kırmızılar var büyük rakamlar bir de maviler var küçük rakamlar. Herkes kendi kutusuyla alakalı bir yorum yapıyordu işte. Ben bugün kutumda işte büyük hissediyorum ya da ben bugün kutumda küçük hissediyorum gibi ama çok fazla bunu dile getirmekten kaçınıyordum çünkü başka birinin kaderi söz konusu. Ben kendimle alakalı sezgilerime güvenirim ama şimdi ben kendi sezgimle başka bir yarışmacının kaderiyle oynamak istemem yani. O yüzden çok dile getiren bir yarışmacı değildim. Bir de orada dış ses vardı ya onu hatırlıyorum. Hep Acun Bey telefonuyla böyle evet, telefonla Hamdi abi. Hamdi Bey. Orada. Aynen Hamdi Bey. Aynen doğru. Gerçekten öyle birisi var mıydı? Tabii telefon geliyordu Acun Bey'e mutlaka ama hiç duymadık biz de. Ben o zamanlar yarışmacıydım. Peki sonra mesela yani tabii artık yıllar geçti. Belki söyleyebilirsin diye düşünüyorum. Sonrasında mesela Acun Medya için çalıştığında o Hamdi Bey'le tanıştın mı? Yok yani o daha bir karakterdi herhalde. Fiktif bir karakter mi? Yani aktif benim gördüğüm biri değil. Gizemli. Aynen gizem. Ben ama çünkü şöyle hatırlamaya çalıştım ama var mısın yoksun bitti zaten ben çalışmaya başladığımda. Survivor var mıydı o zaman da? Bunu Acun Bey bir yerlerde anlatmış olabilir belki sorarım. Survivor vardı tabii şöyle. Ben yarışırken o zaman eski var mısın yok musun yarışmacılarının Survivor vardı. Merve Oflaz'ın şampiyon olduğu yani hatırlarsın belki. Onu hatırlıyorum. İhsan şu anki masa arkadaşım. İhsan'la Merve'nin finaline biz yarışmacıyken izlemeye gitmiştik canlı bir şekilde. Merve şampiyon olmuştu. Onun sonrasında zaten bir sezon sonra da ilk Ünlüler Gönüllüler yapıldı. Benim sunuculuk yaptığım sezon. Pascal Numa, Nihat Doğan dönemi desem hatırlarsınız. Evet onu hatırlıyorum. Ben sunuyordum ve de o oyunu. Çok gerildiğimi hatırlıyorum. İlk başta Yok Böyle Dans'la başladım sunuculuğa. Kış sezonuydu o. O da çok güzel bir yarışmaydı. Sonra o bitti. O yaz yine Acun Bey tarafından bu gurur verici teklifi aldım. Dedi Survivor'da hani yardımcı sunucu olur musun? Olurum dedim. O zaman işte çömez ve gençliğime denk gelmiş. Bir sezon gittim ve çok zorlandığım için bir daha gelemem demiştim. Yani şu an bu aklım olsa giderim tabii ki her sene. Sunucu olarak ne zorlukları vardı? Yani aslında yarışmacılarla aynı tarz bir hayat mı yaşıyorsunuz? Yok alakasız yani ikisini de artık kıyaslayabilirim yarıştığım için de ama yani oranın bilmiyorum bana sunucu olarak bile zor gelmişti. Bir kere ailemden bu kadar uzakta olmuş olmak. Bir de tabii daha gençtim yani ben 21 yaşındaydım. Ya 21 ya 22 yaşındaydım. Ciddi sorumluluk almışım yani o yaşlarda. Gerçekten hani bu tabii ki Acun Bey'in de çok büyük katkısı var bunda. Ama bana böyle bir başka bir diyar gibi
gelmişti orası ve zorlanmıştım ya, bilmiyorum. Şu an asla zorlanmam. Çünkü artık zaten dibini görmüşüm orada yarışmacı olarak. Ama o zaman bir de daha kısaydı sezon. Ona rağmen şu an neredeyse 6 ay sürüyor. Murat Ceylan 10 numara zaten işini yapıyor, helal olsun. 6 ay orada yaşıyor. Bizim o ilk sezon 2,5 ay falan kaldım. Yanlış hatırlamıyorsam. Ya da 3. İlk sezon çok kısaymış. Daha kısaydı. Daha böyle yaza yakın başlıyordu. Yaz başı ya Haziran ortasında bitiyordu. Ben öyle sunmuştum yani. Şimdi artık bütün kış sezonunu kapsıyor Survivor. Yarışmacılar için de daha zor. Peki sunucu olmayı mı seçersin, yarışmacı olmayı mı? Yani ikisinin tadı çok farklı. Yani tabii ki yarışmacı olmak, oradaki bir karakter olmak çok güzel bir his. Ama sunuculuk da çok keyifli. İkisi çok bambaşka. Yani kıyaslamam ikisini. Sunucu olduğundaki mesela o kavgayı nasıl ayırmıştın? Ben kavgadan kaçmıştım. Onu da mesela şu an farklı yaparım. Bir tık daha dahil olurum yani. Bu yaşta yapsam o görevi çok daha farklı olurdu. Kendimi zaten karede yaklaşık 1 saniye falan görebiliyorum. Yani Pascal Numa, Nihat Doğan birbirine giriyor ve ben arkadan yok oluyorum. Prodüksiyon çadırından o. Hiç alakam yokmuş ve ben o programı sunmuyormuşcasına kaçıyorum. Şimdi olsa kulaklarını çekerdim bence. Şimdi olsa yani bir daha dahil olurum. Bir şeyler yapmaya çalışırım. Yani içimden geldiği için bu arada, bilmiyorum. Rol amaçlı değil. Orada da rol yapmadığım için kaçıyordum zaten. Yaş tabii fark ettiriyor insanda bazen. Belli bir olgunluk. Peki yarışmacı olarak ona nasıl karar verdin? Yani nasıl o gelişti? Yarışmacı da şöyle. Ben işte yaklaşık 6 yıl Acun Medya'da aktif çalıştım. Hem Acun Bey'in asistanlığını yaptım, hem çeşitli programlarda sunuculuk yaptım. Yaklaşık 4-5 belki programda. Sonrasında 2015 ya da 2016 yılında işten ayrıldım. Bu anlatmıştım daha önce de yarışmada geçirdiğim bir rahatsızlıktan dolayı. Psikolojik bir rahatsızlıktan. Yani artık işi devam ettiremez hale geldim. Hani ofise gidemez noktaya geldim. Ve 2016, 2017, 2018 yılları o işte tedavi vesaire geçti bir şekilde. Sonra pandemi oldu. Ben ama artık çok iyiyim. Kendimi çok iyi hissediyorum. Zaten tedavi oldum ve hani hayata tekrar aslında döndüm. Hani her anlamda böyle %100 Hanzade olarak. Yani tedavi sürecinde varsın ama aslında biraz da yoksun gibi, yani eksik. Daha böyle içe kapanık, hani evden çıkmayan bir hayat, ama ben aslında hiç o değilim. Sonra pandemide mecburen eve kapanmış olduk tekrar. Bu sefer ben kendimi çok iyi hissediyorum ve aslında aktif bir hayatım var vesaire. O sırada o pandemide kapandığımızda ben 7/24 Survivor izledim. Yani zaten bütün Türkiye gibi diziler vesaire her şey durmuştu hatırlarsanız. Cemal Canlar'ın sezonu. 10 numarada sezondu. Ben böyle Survivor'da yaşıyorum yani. Sabah kalkıyorum. Zaten işte pandemi, evde spor yapıyorum, yemek yapıyorum. Haberleri izliyoruz. Ondan sonra Survivor başlıyor gibi bir hayat. Yaklaşık 3 ayda sürmüştü. Onu izlerken dedim ki ben o dönem bir de çok spora sarmıştım. Acayip spor yapıyorum ama yani gerçekten kendi adıma makine gibiyim yani. Öyle zannediyormuşum kendimi yani. Sadece görselmiş benim kaslarım. Ben dedim ki ben neden tekrar burada yer almıyorum? Yani çünkü insan hani aslında kendi elinde olmayan koşullardan dolayı hayatında bazı değişiklikler yaşıyor. Yani ben hiç istemezdim Acun Medya'dan ayrılmak ama bir şekilde kader ve sağlık koşullarım yani bunu mecbur tuttu ama sonuçta bu kararı da ben verdiğim için aslında kendi kendime bunu yapmışım gibi hissediyorsun ve o gün şey demiştim, yani benim kendime tekrar bu fırsatı vermek zorundayım. Yani vermem gerekiyor. Çünkü bana böyle bir fırsat sunulmuştu ve ben kendi yüzümden, aslında benim bir suçum yok hani o rahatsızlığı yaşamakta, ama insan kendini yaşarken zannediyor ki ben kendi kendime mahvettim. Yani işten ayrıldım ve işte uzaklaştım vesaire. Ve benden yarışmacı olmamı hiç beklemiyorlar. Çünkü yaşadığım rahatsızlık yani bir nebze temizlik rahatsızlığı takıntısı olarak da tanımlanabilecek bir hastalık. Sen şimdi böyle bir hastalıktan işe gelemeyen bir insanı Survivor'a götürür müsün? Çok güvenmeleri lazım. Yani ikna etmek için çok çabaladım. Hani beni ilk finalde gördüklerinde final gecesine gittim Cemal Can'ın şampiyon olduğu geceye. Zaten orada bir şaşırdılar. Çünkü aslında baktığında pandemi vardı hala. İnsanlar çekinebilir, hani el sıkışmak. Ben zaten el sıkışmayan bir insanken pandemi olmasına rağmen sarılabilen bir insana dönüştüm. Aslında kendim tekrar Hanzade oldum ama tabii beni en son bıraktıkları noktada ben kapı koluna değemiyorum, el sıkışamıyorum, öpüşmeyi zaten geçiyorum asla. Birinin oturduğu yere oturamaz hale gelmiştim artık. Yani biriyle yan yana yolda yürürken böyle yakınımdan geçerse rahatsız oluyorum, eve gidiyorum, 2 saat duş alıyorum falan. Şimdi bu noktadan pandemi zamanı aktif bir virüs salgını varken hani beni herkes maskeliyken ben maskesiz falan, yani bu hani övünmek için söylemiyorum ama o nebze rahatım. Zaten hemen korona oldum, yakalandım. Zaten hiç yani şey yapmadığım için. Ama işte bunlar beni açıkçası mutsuz değil mutlu ediyordu. Çünkü ben hayatımı çok daha farklı kendimi karantinaya alarak öyle bir kararttım ki o noktada artık benim hani gözüm açılmıştı. Sonra sağ olsun bana tabii ki güvendiler. Bir de hani bu böyle söylemle olabilecek bir şey değil. Ya ben artık iyileştim. Psikolojik rahatsızlıkları yaşayan insanlar böyle mış gibi yapamıyorlar. Gözünden belli oluyor zaten. Gördüler ki ben gerçekten çok iyiyim ve çok istekliyim.
ve tekrar buradan teşekkür ediyorum ki bana tekrar bu şans verildi ve ben Survivor'a yarışmacı olarak bu sefer gittim. Hastalık bu arada tam spesifik olarak OCD hastalığı. Evet, tam OCD spesifik olarak. O nasıl patlak verdi Hanzade? Ya da böyle var mıydı yavaş yavaş eskiden? başladı. Yani çok hiç böyle bir şeyim yoktu. Ortaokulda böyle bir klasik herkesin işte çizgilere basmama, düzen, simetri şeyi olmuştu ama çok kısa sürmüştü. Bu son zamanki, yani ben Hacı Medya'da işte 4. ya da 5. senemdi. Böyle yavaş yavaş başladı yani. İşte spor salonuna gidemez oldum, oraya gidemez. Yani böyle hayatımı gitgide küçültmeye başladım ama hep şey zannediyorum. Ya aman tamam, oraya da gitmesen bir şey olmaz. İşte dışarıda yemek yemesen bir şey olmaz diye hayatını küçültüyorsun. Yapılan en büyük hata. Ya da atıyorum hani bir kez daha yıkayayım ellerimi ya, iyice temizlensin. Sen onu yaptıkça aslında hastalığa teslim oluyorsun. Sonrasında bir bakıyorsun ki artık işe dahi gidemez olmuşsun. Sonra işi bıraktığımda da iyileşirim diye düşünmüştüm. Bu sefer evden dışarı çıkamaz oldum. Yani sen ne yaparsan hastalık sana zaten bir büyüyle gol atıyor. Dolayısıyla tek bir çözümü var: tedavi olmak. Yani onun dışında hani ben kendi kendime aşarım gibi bir durum da değil. Ama yaşarken tedavinin de işe yarayabileceğine inancım, bakın benim sıfırdı. Yani hep inancım vardı aslında ama büyük ihtimalle herhalde mümkün değildir ya diyerek, hani inanmak istediğim için inanıyordum diyebilirim. Ama sonrasında Survivor gibi diğer zıt kutuba evrilecek kadar iyileşeceğimi tabii ki düşünmüyordum. Bunu yapan da tek insan ben olabilirim bu arada bence. Yani OCD hastalığını geçirip Survivor yarışmacısı olan bilmiyorum var mıdır? Belki ondan dolayı da Survivor'dan o kadar zevk aldın. Çünkü Evet, olabilir, hani aynen. tamamen hayatı yaşadığın ilk Aynen. anlardan birisi Aynen. oldu belki. Aynen. Peki o mesela o yani çok kişisel değilse tabii ki OCD'nin iyileşme süreci nasıl geçti? Daha böyle psikolojik bir şey miydi yoksa daha böyle hani ilaç alarak mı? İlaçta, doktorda, her şey. Yani bir sürü onu böyle bir pasta gibi düşünsek, hani hiçbir şekilde sadece ilaç veya sadece terapi demem. Yani aslında benim en çok etkilendiğim ve iyiye gittiğim mesela taşınmak, ev değişikliği. Yani bunun tabii ki hani doğrudur yanlıştır bilemem. Ben kendimin ne yaşadığını biliyorum. 2,5 sene çünkü bir tedavi gördüm, yani terapiye gidiyordum düzenli ama bir yerlerde böyle artık o sanki tedavi yavaşlıyor gibi hissediyorsun. Aslında yavaşlamıyordur muhakkak ki sonunda belki bir paket olarak alıyorsun onu ama benim kendi kişisel hislerimi anlatabilirim. O ilaç ve terapi seni bir yere getiriyor. Yani evet, normal hayatını yaşayabilecek evreye ama bana mutlu olma hissini özlemiştim. Yani böyle gerçekten heyecanlı, mutlu, böyle sokağa çıktığında gerçekten coşkulu olma hissini. O evreye geçişim denk gelmiş de olabilir. Tedavi hep devam ediyordu, ilaç hep devam ediyordu ama köpek sahiplendim 2 tane ve ev değiştirdim. O dönem yani çok hızlı, mesela atıyorum 10 kilometre hızla gidiyorsam tedavide bunu 90'a 100'e çekti diyebilirim ve o dönem çok eleştirilmişti. Yani hani herkesin kafasında sen temizlik hastalığıyla nasıl köpek bakacaksın gibi. Bu olay zaten temizlik hastalığı değil. Benim iğrendiğim şeyler var, dokunamadığım, tamamen psikolojik bahanelerle, gerçek dışı ve hiç iğrenmediğim şeyler var. Yani ben zaten köpeğimden bana bir zarar sokaktan dahi olsa gelmeyeceğini inanıyordum. Onu o yüzden şey olarak temizlik hastalığı gibi düşünmemek lazım. Ben hiçbir zaman köpeğimin ayağını 16 kez silmedim mesela. Bir kere sildim, geçti. O da basıyor sokağa, ben de. Ama ben kendi ayakkabımı eve sokmuyordum. Kendi elimi yıkıyordum. İnsanın kişilik, yani mantıklı bir açıklaması olmayan bir temizlikten bahsediyoruz. O yüzden köpeklerim çok çok iyi geldi. O evden çıkmadığım sürede, o 1,5 yıl belki markete bile gitmediğim, o ikisiyle hep beraberlik, birini kaybettim ama bir tanesi hala var. Benimle yanımda, can yoldaşım. Yani o ve taşınma da dediğim gibi. Biraz böyle evde o en kötü gününde orada yaşıyorsun. Belki benim şansım hani bambaşka bir yere. Bu arada Koç Üniversitesi'nde okurken yaşadığım muhite geçtim. Buradan, Nişantaşı'ndan. O dönem o Sarıyer Zekeriyaköy de bana çok iyi gelmişti. Bir de İstanbul'a geldiğimdeki ilk mahalle. Biraz daha böyle insandan uzak olması. Bilmiyorum. O yani bana en iyi gelen 2 şey, yani 3 şey tabii ki tedavi öncelikle. Sonra da köpek ve taşınma olmuştu. Evet ya, dediğin gibi evlerin bence hep bir algıları oluyor. Yani orada ne yaşadıysan o seninle birlikte geliyor. Belki yavaşlatıyor, tıkıyor olabilir. Hani illaki taşınmanız gerekmiyor belki iyileşmek için ama beni hızlandırdı diyebilirim. Tozlarda da mesela benim tozlara karşı böyle çok hassasiyetim vardır. Hani mesela ondan dolayı spor salonu olsun, kafe olsun hep %100 temiz olur. Ama bu da bazı zamanlarda sağlıksız bir duruma geliyordu. Ben de onu yenmek için kedi sahiplendim. Yani mesela o bana çok iyi geldi. Şimdi artık çok fazla hassasiyetim yok. Yani havaalanlarına gittiğimde böyle atıyorum ne bileyim New York'a gidiyorum, İstanbul Havaalanı'na gidiyorum falan. Ya burası da çok tozlu ya. Burayı diyor doğru düzgün silmiyorlar falan diye böyle kafama dert ediyordum yani. Evet, zor. Gidip konuşayım İGA'yla, ne bileyim işte New York'ta kimle konuşacaksam falan. Sonra mesela onu yenmemi gerçekten kedi sahiplenmek sağladı. Evet. Ondan bence çok güzel bir şey yapmışsın. Ama hani ben böyle üstüne gideyim bu rahatsızlığın gibi bir fikrim yoktu. Yani zaten üstüne aslında gitmek gerekiyor bazen. Tedavinin içinde de vardı, hatırlıyorum. Bana söyleniyordu işte bunu yap, hani yapmaya çalış. Yok yani ben üstüne hiç gidemedim. Yani onu yaşarken ona böyle sen mi büyüksün ben mi, hiç
öyle bir iyileşmem olmadı benim. Bunu hiç deneyemedim bile. Dolayısıyla Survivor'a gitmek de üstüne gitmek değil. Üstüne gidebilsem giderdim zaten. Kendiliğimden yani. O mesela ilk köpeğimi sahiplenişim, o kaybettiğim köpeğim. O hiç aklımda yokken yani bir anda inanılmaz böyle yani mucizevi olarak benim adlandırdığım denk gelişlerimiz, birbirimizi görmemiz ve onun benimle yaşamaya devam etmesi. Bilmiyorum, onun da bana hep gönderildiğine inanırım zaten bu anlamda. Hani o benim için böyle bir stratejik bir hamle değildi yani. Evet. O hamleleri hiç çünkü yapamadım. Yani üstüne gidip bilmiyorum. Gerçekten iyileştiğimde tam diğer ucu yapmış oldum ama iyileşene kadar çok zor. Yani o süreç çok kolay bir süreç değil. Yaşayan çok insan var, görüyorum. Çok da mesaj alıyorum hala. Şey değil çünkü insan yani mesela şimdi ben sana karnım ağrıyor desem anlarsın yani sen de hissedersin ne hissettiğimi. Ya da başım ağrıyor desem ya da ne bileyim cildimde bir rahatsızlık olsa doktora gidersin gösterirsin somut. Hani bunun tedavisi bu ya da 3. testte çıkar ya da bunun tedavisi bu. Psikolojik rahatsızlıklarda ne sen anlatabiliyorsun. Mesela kapı kilitli mi acaba diye kafama takıyorum. Evde tek kalamıyorum. Bir örnek olarak anlatıyorum. Kapıyı gidip 16 kez kontrol etmemin nasıl bir açıklaması olabilir? Yani koç işletme bitirdiğimi tekrar edeyim. Dolayısıyla hani sayısal bir rahatsızlığım yok. Yok yani o beni götürüyor. Yani bir daha git bak, bir daha git bak. Biri mi girdi acaba? Ben kilitlerken biri girdi, içeri mi saklandı gibi böyle paranoyalar. Dolayısıyla bununla mücadele etmek senin etrafına da çok zor. Çünkü çevren, ailen, eşin, dostun da anlayamıyor bir noktasını. Yani bir noktada tıkanıyor. Ne desin ki yani? Onun hiç yani karnın ağrısa onun da karnı ağrımıştır. Bir şey söyler ama o senin yaşadıklarını yaşamadığı için toplumda şöyle bir şey var. Ya saçmalama ne takıyorsun kafana gibi. Bence yanlış. Çünkü zaten takmak yani ben kafama takmıyorum. İşte o dönem şey oluyordu mesela ne kadar güzel bir hayatım var. Ne var işte bu kadar kafana takacak. Mutlu olsana işte senin yerine olmak isteyen kaç kişi var gibi cümleler. Bence bir insana kurulabilecek en yanlış cümleler. Çünkü ben zaten istesem takmam. Ben herhalde hayatım böyle ellerimden sular gibi akmasına seyirci kalmam. Demek ki benim de beynimde kontrol edemediğim bir şey var. Dolayısıyla buradan yola çıkarak dedim ki demek ki bunun da tedavisi var. Yani olmak zorunda çünkü hani ben bunu ruhsal olarak yaşamıyorum yani. Belki nörolojik bir şey. Gerçekten tedavisi var. Ama hani 1 yıl, 2 yıl biraz belki sabır ama yok değil. Yani olmadığını kanıtayım zaten. Evet. Ya orada belki hissiyat olarak tüm dünya dışarıdayken sen aslında pandemi yaşıyormuş gibi oldu. Tam olarak. Sonra sen dünyaya çıkmaya hazır olduğunda dünya pandemi. Ve öyle bir zamana denk geldi ki güzel sordun. Tabii pandemi olduğunda beni eski doktorlarım aramıştı. Ben zaten en son doktora gidişim 2017 yılı benim. Yani son seansımı 2017'de yaptım. Sonra 2019 sonu 2020'de pandemi patladığında eski doktorlarımdan arayanlar oldu. İyi misin diye. Çünkü çok obsesyon tetikleyici bir hastalıktı. Yani ne görebiliyorsun ne duyabiliyorsun ama bir yerlerden virüs geliyor ve ellerini yıkaman gerekiyor. Evdeki poşetleri yıkaman gerekiyor. Millet çıldırmış gibi aslında obsesif oldu bir noktada. Hani Hanzade iyi misin dediklerinde şey dediğimi hatırlıyorum bir tane doktoruma. Yok çok iyiyim ben zaten kaptım. Çünkü sporu bırakmamıştım. Yani spor salonları geç kapandı. Ben en son spor salonundan çıkan insanım. Orada da virüs de kaptım zaten. İyileştim çok iyiyim. Size şöyle söyleyeyim herhalde en az el yıkadığım dönemdi. Yani evden hiç çıkmadığım için veya herhangi bir şeyi böyle yani paket yıkayanlar görüyordum. Annemle artık ben dalga geçme noktasındaydım. Hani maske, siperlik, eldiven bir şekilde markete giriyor. Ben hani mecbur olduğu için maske takan insanlar vardı ya. Yani tekrar övmek için söylemiyorum ama hani kınana da bilirim. Ama hani en az tedbir alan kimse ben oydum mesela. Yani bu da diğer uç. Dolayısıyla o zaman da anlamıştım gerçekten iyi olduğunu. Sonra peki Survivor'da nasıl bir hayat bekledi seni yarışmacı olarak? Hastalıkla alakalı hiç bir sıkıntı yok. Yani normal hiç bu hastalığı yaşamamış biri ne yaşıyorsa ben de onlara yaşadım. Hayatımın en zor 4 ayıydı ama bambaşka sebeplerle. Peki şimdi asıl en önemli soruyu soracağım sana. Tahmin ediyorum galiba. Gerçekten yemek yemiyor musunuz? Gerçekten yemek yemiyoruz ve bu soruya ben genelde bir fotoğrafımla cevap veriyorum. Sana da program çıkışında hatta o fotoğrafı istersen yayınlarız. Ben susayım o fotoğraf konuşsun bence. Tanımayacaksınız çünkü beni yani büyük ihtimalle. Eridim ya eridim. Bildiğin eridim. Ben mesela işte senin bölümünü, senin dönemini izlememiştim ama tabii şimdi seninle tanışınca aramızda bir arkadaşlık olunca ben de izleyeyim dedim. Döndüm böyle. Güzeldi bizim dönem. Çok eğlenceliydi bu arada. Yani böyle hani sen de yani tam bir karakter olmuşsun evet, orada yani. Güzeldi. Çünkü farklı yerlerin de farklı yanların da ortaya çıkmış. Orada dediğin gibi inanılmaz incesin. Bir noktadan sonra artık yani hiç unutmuyorum Birleşme Partisi oldu işte 3,5 ay sonra. 3,5 ay önce en son kapattığımız valizlerimizle buluştuk. Partiye gitmeden önce giyineceğiz çünkü. Ve orada mesela benim normalde giydiğim bir yazlık kot şortum var. Kot şortu üzerime geçirdiğimde şort üzerimden düştü. Bol geldi demiyorum. Direkt düştü. Dedim ki ben yok olmuşum. Yani ben mesela hani ince, zayıflık vesaire severim ama artık o evre evresi. Hani ben artık
çocuk gibi gözükmeye de başladım. Hani kafam da büyük kaldı noktasında bir zayıflama yaşadım. Neyse sonra toparladım. Peki mesela yemek konusu nasıl oluyor tam olarak adada? Erzağım var. Yani her hafta zaten bizim sezonda market oyunu oynanıyordu o erzak için. Zaten pirinç fix. Pirincin yanına işte havuç mu kazandın o hafta, domates mi kazandın markette. Ama yani o kazandığında mesela içeride 14 kişisin. Ne kadar 100 gram mıydı pirinç? Böyle haftalık yani normal bir akşamında hani eğer oyunda kazandıysan işte yanına belki atıyorum biraz patates olabilir, havuç olabilir. Bir pirincin var. Pirinç de matara kapağı kadardı. Yani o matara kapağına pirinçleri doldurup tabağa koyuyoruz. Ters çeviriyoruz kapağı. Matara kapağı şu kadar bir şey. Şöyle kavgalar çıkıyordu. Hani diyelim koyan kişi kendisine ve kendi sevdiklerine kendi grubuna diyelim. Server'da klasik hep gruplaşmalar olur. Bastırarak koyuyor. Bize böyle gevşek koyuyor. Yani kaç pirinç fark eder hesaplasan herhalde 20 tane. Ama o bile hesaba giriyorlar. Aynen. Ve sonra da ben buna şöyle bir çözüm getirmiştim. Tabakların altına isim yazalım, kapatalım, koyalım. Yani şey olarak kimin olduğunu bilmeden sunulsun yemekler. Herkes tabağını alsın, altına baksın. Çünkü tabaklar aynı. Tahta düz. Böylelikle hak geçmesin, adaletsizlik olmasın. Yani bu hesaplardasın ya. Böyle bir hani yemek veriyorlar mıydı geç? Açlık nasıl bir açlıkta onun tanımı yok mesela. Hiç Türkiye'de yaşadığım bir açlık değil. Yani biz şu an 4 gün sende yemek yememe kararı alsak o kadar acıkmayız. Çünkü biliyoruz ki 5. gün yiyeceğiz. Orada sonu olmayan bir açlık. Yani ya hiç yiyemezsem. Hiçbir zaman özgürce doyamadığın için. Şimdi o pirinci yiyorsun ama ne kadar doyuruyor seni? Hayatta tutacak kadar gerçekten. Ödül kazanamadığın noktada ben gerçekten bazen böyle herhalde bir daha hiç doymayacağım hayatım boyunca. Gözüm doymayacak döndüğümde falan gibi düşünüyordum. Bir de Türkiye'den gidiyorsunuz. Hani atıyorum Japonya'dan, Çin'den falan gidilse yine onlar alışık Bir de ben yemek da. yemeyi çok seven bir insanım. Hani böyle salata yiyen kızlardan hiç değilim ve hiç doymuyordum ya. Böyle bilmiyorum karbonhidrat özellikle çikolata beni çok zorlamıştı. Evet onu hatırlıyorum ya. Çikolata ile ilgili bir rüya görmüştün diye hatırlıyorum. Evet aynen. Annemi görmüştüm böyle çantama çikolatalar koyduğunu. Bir uyandım baktım gerçekten çantanın içinde. Zaten artık belli bir yani 4. ayda falan ben 4 ay kaldım yaklaşık. 3 aydan sonra gerçek hayatım neydi, nasıldı, ben şu an buradayım ama ne yapıyorum, ne kadar daha burada kalacağım, beni acaba izliyor mu ailem, unuttu mu? Ben böyle bir simülasyonun içindeyim. Rüyalar, garip rüyalar görüyorum. Karnım açlıktan başka bir boyutta. Hani açlık değil burada o his bence. Yani yokluk diye açıklıyorum ben. Hani şu an mesela aç olabiliriz ikimiz de. Oradaki tanımla bu aynı değil. Dolayısıyla o yoklukta biraz böyle şuur kaybı da yaşadım bence yani. İşte o rüyaların gerçek olmadığını ağlamam gibi. Ya orada mesela ben şimdi seni tanıyan birisi olarak o videoları izleyince gerçekten aç olduğunu anlayabiliyorum. Çünkü orada hani tamamen işte bazı yanlarıyla kaybetmiş bir Hanzade var. Yani işte orada rüyalarını yorumluyor. Rüyalarından çıkıp hani bir anda işte kendisini kötü hissedebiliyor falan. Hani onun da yaşadığım benim kendi dünyamda bir zaman olmuştu. Dedim Hanzade şu an onu yaşıyor. Böyle uzun bir dönem o yokluk hissiyatında olduğum bir dönem vardı. Ben de mesela sürreel rüyalar görüyordum. İşte böyle çok garip rüyalar görüyorum. Bazı rüyalar gerçeğe de dönüştü ileriki dönemlerde. Demiştim hani demek ki bazen derler ya hani işte peygamberler için özellikle açken ve dağdayken vahiyler iner diye. Orada sizin yaşadığınız açlığın gerçekliğine o zaman inanmıştım. Evet. Yani çünkü seni tanıdığım için hemen oradaki farklı videodaki Hanzade'yi görünce dedim bu bayağı aç. Çok yani özlem de çok zor ama onu anlamıştım oraya gittiğimde zaten. İnsanın önce kendini doyurması lazım. Önce karın doyacak. Yani karın doymadan her şey hikaye. Yani ki ben çok hani özlem çekmiş bir yarışmacıyım ama o açlığı unutamıyorum. Yani ne kadar acıktığımı unutamıyorum. Hindistan cevizi? Hindistan cevizi var tabii ki. İstemediğin kadar var ama öyle böyle bir şey değil. Hani çok kolay yenebilen yani önce toplaman lazım. Ağaçtan düşürmen lazım. Onun olgunlaşmış olması lazım. Çürümemiş ama olması lazım. Doğru kokonatı bulman lazım ve kırman lazım her şeyden önce. Benim gücüm yetmiyordu mesela kırmaya. Hep başka birinin eline bakıyordum yani. Kırar mısınız? İşte hadi bugün kokonat kıralım mı falan. Ben toplamada yardım ediyorum. Dolayısıyla böyle hani sınırsız Hindistan cevizi gibi de düşünmeyin yani. Her gün zaten belli bir miktar kırabiliyorsunuz. Bir tanesini kırmak zaten uzun sürüyor. Birkaç tane kırıp 16'ya bölünce zaten bir avuç Hindistan cevizi kalıyor yine yani. Tabii ki çok uğraşsan sabahtan akşama kırsan yersin ama öyle bir enerji de yok. Evet çok doyurucu bir şey de değil. Aynen. Ya yani değil. O açlıkta doyuruyor. Ya o açlıkta ne olsa yersin zaten. Sınırsız olsa sınırsız Hindistan cevizi yerdim. Ya peki o açlıkta o enerjiyi nasıl buluyorsunuz ya? Hayatta kalma mücadelesi tam olarak ona deniyor bence yani. Yoksa gerçekten şu an bile mesela açsan spora gitmek zor gelir. Spor bile yapamazsın. Orada o kadar parkur koşuyorsun. O tamamen adrenalinle çalışıyor bence vücut o noktada. Kazanma arzusu, daha doğrusu hayat yani oradaki hayatına devam etme isteği. Ya da işte herkesin bir hikayesi oluyor. Takım içindeki eleştirilere cevap verme isteği oluyor kimisinde. Kimisinde zaten işte şampiyon olacak
bu diye bakıyorlar. Dolayısıyla çıktığı her maçı alma istiyorlar. Herkesin farklı motivasyonu oluyor ama bir şekilde o motivasyonu buluyorsun. O zaman herhangi bir sedanter birey de gitse aslında bu şartlarda o motivasyonu Muhakkak. bulabilir. Aynen. Kendi kulvarında yani. Bir şeyi elbet yapar aynen. Peki şey nasıldı? Bir tane videonu izlemiştim. Hangisi? Orada kıza bayağı kızıyorsun hani işte yani o ıslak şeyini benim yanıma neden Ya koydun? evet orada çok yani o sadece bir örnek tabii. Bu arada ki. sana hak verdim yani. Çünkü kocaman yani evet. şu kadar ring kadar boşluk var. Kadın Ya o senin konu ikisinin aslında yanına orada, koyuyor. oraya koyması değil yani. Sadece söylenen bir şeyin anlaşılmıyor olması. O da beni en azından adada en çok o zorlamıştı. Yani ben herhangi birine bir şey söylüyorsam bu olabilir, başka bir şey olabilir. Karşımdaki de tamam diyorsa ben bunu tamam olarak sayıyorum. Diğer türlüsü mesela 2 olabilir, 3 olabilir. Bu benim kendi yapım bu arada. Herkes böyle olmak zorunda demiyorum. Ama dördüncüde de yapmıyorsa ben orada bir şey sorguluyorum yani. Yani bir problem var herhalde. Ya da ben niye anlıyorsam sen anlamıyorsun krizi o aslında benim. Yani niye çamaşırı aslından çok söylediğimi niye ya kale almıyor olmasın ya da anlamıyor olmalısın. Hı hı. Orada zaten olay hiç sana benzemeyen, her anlamda birbirinizden farklı olduğunuz bir grup insanla bu kadar metrekarede yaşamak. Yani tam olarak bizim baraka bu kadardı işte kızlar böyle. Hepimiz yan yana yatıyoruz, kalkıyoruz, yatıyoruz. Yani günler, geceler geçiyor. O zaten Survivor'ın açtıktan sonraki en büyük zorluğu. Benim sende en sevdiğim şey ne biliyor musun? Mesela sen çok netsin. Bir şey söyledin mi mesela aklına yatıyorsa pat diye yapıyorsun. Aklına yatmazsa da diyorsun Kerem hani bunu yapmak istemiyorum. Şimdi Aynen. orada mesela Poyraz'la iyi anlaşmanızın nedenlerinden birisi de çok, olabilir. evet doğru. Bu da çok net insan, bir adam. aynen. Diğer tarafta ise dediğin gibi o hani onu algılamayıp ya da algılamayan bir yapı olunca sende o ters tepiyor haklı Evet. olarak. Ben de Çünkü daha sen de düz öyle bir değilsin. insanım. Aynen. Aslında daha duygusalım. Hani düz bir insanım diyemem ama en azından dediğin gibi netim yani. Ne istediğimi ne istemediğimi biliyorum. Orada da biliyordum. Dolayısıyla istemediğim çatışmalar yaşadım tabii yani. Özel değilse, kişisel değilse. Ya tuvalet olayını nasıl hallediyordunuz? Yani bu çok ilginç. Bunu söylediğimde insanlar çok şaşırıyor da beni en zorlamayan şey tuvaletti. Çünkü şöyle zaten benim hani dışarıda böyle kalabalık yerlerde tuvalete girmeye bayılan bir insan değilim. Keşke öyle olsa yani oradaki gibi olsa. Çünkü alabildiğine orman var. Ve bence normal günümüz İstanbul koşullarından daha hijyenik ormanın diplerine giriyor olmak. Herkesin şaşırtan şey o olmuştu. Yani düşünmenin ve tahmin edilenin aksine beni en zorlamayan şey tuvalet oldu. Sonra araştırdım da İnsanın anatomisine de daha doğru o şekilde tuvalete gidiyor olmak. Pozisyon vesaire olarak klozet aslında insan vücudunun anatomisine çok birebir uyan bir şey değil. Dolayısıyla oradaki tuvalete alıştıktan sonra sen hayata döndüğünde nasıl tuvalete alıştın diye sorabilirsin. Çünkü o da ciddi bir sıkıntı olmuştu. Aynı şeyi biz askere gidince bize söylemişlerdi. Burası anatomik olarak da bence bizi keklediler de. Yok ama aynı mantık Alaturka tuvalet Alaturka vardı. tuvalet Evet doğru, bahsediyor. doğrusu oymuş. Bayağı anlatmıştı bir tane çavuş ya. İşte bu daha doğru bir pozisyon, bacaklara kan gidiyor, bir Aynen. bir şeyler anlatmıştı. Ben de araştırmıştım. Tabii ki hiç kimse birbirini görmüyor zaten. Çok da gerçekten çok büyük bir alandan bahsediyoruz. Dolayısıyla ben kendimi normal şu an sokağa çıkıp metroda tuvalete girmektense orada ormanda tuvalete girmeyi tercih ederim yani. Kesinlikle. Orada peki kazandığın ve en çok zevk aldığın ödül oyunu hangisiydi? Birkaç tane var böyle çok aklıma kalan ama yani şöyle çok ilginç bu. Bir kere ben gerçekten çok doyduğumu yani hissettim. Ne ödüller kazandık bu arada işte yani hamburger vesaire bir sürü şey ama 4 poğaça ödülü kazanmıştık. Çok da başlarda. Bu arada en büyük açtı da ilk ikinci hafta falan çekiyorsun. Kişi başı 4 poğaça düşüyordu. Aslında çok basit bir ödül. Yarışma daha yeni başlıyor. Hani ödüller büyümemişken. Ama ben bir tek o gün gerçekten çok doymuştum. Çünkü ben karbonhidrat çok seven bir insanım ve karbonhidratla doyan bir insanım. O 4. poğaçayı yerken içimden böyle sessizce tabii dışarıya şey yapmadım. Hani biri istemesin diye. Ben bence şu an aslında doydum dedim. Yani 4. yemesem bile olur. O poğaçalar beni çok mutlu etmişti. Bilmiyorum. Sonra çok daha güzel ödüller kazandık da ne zaman doydun dersen ki doymak beni tek mutlu eden şeydi o noktada. Poğaçalarda. Gerçekten. Biz de Anadolu olarak 2017 yılında ödül oyunlarına sponsor olmuştuk. Evet hatırlıyorum. Evet, orada süt karameli vermiştik işte doğal ve organik yoldan hani şeker ihtiyacınızı giderin diye. Onu mesela o güzel bir ödül oyunuydu. Bir tane de fiyasko var onu da anlatacağım. O ödül oyununda işte süt karamelini böyle ekmeğe banıp O işte, çok güzel bu arada. Onu istersin yani. Evet çok istediler zaten. Hani herkes çok heyecanlıydı, bağırıyorlar falan. İşte oyun başladı. Biz de özellikle süt karamelli demelerini söylemiştik Acun Medya'ya. İşte Acun Bey'in asistanıyla konuşmuştuk. Söylemiştik hani özellikle bunu söyleyebilirler mi diye. Orada da ben de dikkatle izliyorum böyle. Ne diyecekler acaba? Süt karamelli diyecek mi falan diye. Furkan vardı işte. Şu an yine var. Evet şu anda da var.
Sonra o da mesela oyunun ortasında bir gaza geldi böyle. Diğer takıma bağırıp şey demeye başladı. Göreceksiniz işte o ekmeği alacağız, o ekmeği alacağız falan dedi böyle. Ben de kardiyo makinesindeyim. Ekmeği düşünüyor çünkü. Abi dedim ekmek deme ya, süt karameli de falan böyle. Sonrasında söylemiştik ya, ekmek dedi çocuk, işte aslında süt karameli demeliydi. O çok başarılı oldu bu arada. Yani o reklamdan sonra biz ertesi günü 5000 adet süt karameli sattık. Günlük bu arada. Yani inanılmaz bir rakam. Ve normalde bu Kırklareli'nde üretilen işte anneannemizin, babaannemizin ürettiği süt reçeli. Hani canım çekti şu an. Biz ona çok güzeldir bu arada. Yani dulce de leche'nin birazcık daha sıvı hali. Anadolu ürünlerini parlatmaya çalışıyorduk. Çünkü hani Türklerin ve yurt dışının daha çok bilmesi gerektiğine inanıyordum ben. Kesinlikle. Orada da Survivor ödül oyunu çok tutmuştu. Yani süt karameli konusunda çok başarılı olmuştu. Hatta benim yaptığım hani 360 derece medya pazarlamasında en başarılı olan ilk 3 pazarlama yolundan birisiydi Survivor ödül oyunu. Bir tane de kötü bir anım var orada. Çünkü ürünü bence yanlış seçtik. Hindistan cevizi seçtik. Yani kuru Hindistan cevizi, kuru mango ve bilimum kuru meyvelerden oluşan. Ödül olarak görmeyeceği tek şey olabilir yani. Acun Bey de onu hissettik herhalde. Bari ben sunayım, bari birazcık daha heyecanlandırabilirim diye böyle orada bir gaz vermeye çalıştı oyunculara ama maalesef oyuncular onu yemedi tabii ki. Yani yarışmacının psikolojisinden anlamak lazım tabii onun. Ama diğer ekmek üstü süt reçeli bence şu an bile canım çekti yani. Oradaki yarışmacını düşünemiyorum. Evet. Şeyi görsen ama çok ya, onu zaten biliyorsun hani o kuru meyveyi açınca onların yüzleri bir düştü. Böyle dedim hani biz yanlış ürünü seçtik. orada da bu arada başka bir ürüne girmeliydiniz belki. Kesinlikle. Orada da hani Koç Üniversitesi işletme mezunu olarak bunu anlayacaksın. Orada datadan yola çıktık. Hani dedik ki en çok sattığımız 5 üründen birisi bu. Ondan dolayı biz bunu verelim. Bunu hani verelim diye. Birinci süt karameliydi. O tuttu tamam da hani bu üçüncü, dördüncüler tutmadı maalesef. Evet. Onu doğru yerde vermemiz gerekiyormuş. Aynen. Bu da ama güzel bir anekdot olarak kaldı. Benim için acı verici. Olsun. Yine de eğlenceliydi. Evet, ironik. En çok merak ettiğim aslında sonrası için. Yeniden Acun Medya'ya girdin. Aynen. Acun Medya'da çalışırkenki rolünü de merak ediyorum. Çünkü inanılmaz bir operasyon. Yani işte Survivor'a o kadar insanı götürmek, bazı ödül oyunlarında Amerika'ya direkt olarak götürmek, onlara direkt basketbol sahasında yer ayarlamak. Yani bu çok büyük bir operasyon. Bayağı. Bir örnek daha vereyim. İş ve reklam veren olarak biz direkt olarak paketi Acun Medya'ya ulaştırdığımızda, yanılmıyorsam Sarıyer'deki yerine ulaştırdığımızda hemen geçiyordu. Hemen mesela bir hafta içinde adaya gidiyordu. Dominik Cumhuriyeti'ne gidiyordu. Ya inanılmaz bir operasyon. Evet ya müthiş tabii yani yüzlerce insan çalışıyor. 1000'in üstündedir herhalde. Ben ilk çalıştığımda, o ilk 6 senelik dönemde hem kamera önünde hem kamera arkasındaydım. Yani hatta kamera arkasındaki görevim çok daha fazlaydı. Hani yayından da sorumlu olduğum oldu. Çekimlerde aktif bulunduğum oldu. Hani bir sürü program vardı o zaman. Yeteneksizsiniz, yok böyle dans, Survivor, hepsi bir sezon içinde oluyordu. O Ses Türkiye sonra başladı vesaire. Hani aklına ne gelirse yaptım. Yani prodüksiyon, sahne düzeni, işte Acun Bey'in asistanlığı bir yandan full devam ediyordu. Sunuculuk zaman zaman, dolayısıyla hani işin her evresini ve her detayını aslında öğrenerek ve bilerek ilerlemiş oldum. Sonrasında yarışmadan geri Türkiye'ye döndükten sonra şu an sadece ekran önü kısmında varım. Yani Survivor Extra diye bir programımız var. 4 arkadaş masada Survivor ile ilgili yorumlar yapıyoruz. Bu zaten her günümün çok yüksek bir kısmını alıyor yani saat olarak bakıldığı zaman. Her gün yayındayız. Sadece pazar günleri yok. Canlı yayın oluyor. Zaten akşamda Survivor'ı izlemen gerekiyor programa çıkmadan önce. Dolayısıyla bir mesai, hani bir yandan o eskisi kadar aktif çalışıp bir yandan belki sunuculuk yapabilecek kadar boş şeyim yok şu anda. O yüzden sadece ekran önünde devam ediyorum anlık. Yani aslında her alanında bulundun Acun Medya'nın. Evet, kamera önü, kamera arkası, şimdi sunucu olarak, arka operasyonu yöneten olarak. O zaman Acun Bey için çember daralıyor diyebilir miyiz? Nasıl? Yavaş yavaş sen hazırlanıyorsun çünkü artık. Ay yok estağfurullah, daha yani yakın bile değilim ama şöyle, ben çok zevk alarak yapıyordum. Hani üniversitede mesela hep isterdim. Biz Koç'ta okurken Aşk-ı Memnu çekiliyordu Sarıyer'de. Ve o zaman tünel de yok. Dolayısıyla o yalının önünden geçiyoruz yani. Her gün geçiyoruz. Ben her gün böyle bakardım o yalıya ve çok büyük bir Aşk-ı Memnu fanıyımdır. Ben yani gerçekten fanatik. Derdim yani benim de bu sette, yani görevim her ne olursa olsun. Kamera olabilir, ses olabilir, bir şey, ama benim de bu sette çalışıyor olmam lazım. Yani ekran önüne iş yapan bir yerde çalışıyor
çalışıyor olmam lazım ama bir yandan işletme okuyorum. Tamamen marketing, normal soranlara insan içinde marketing istiyorum, işte pazarlama düşünüyorum falan diyorum ama aslında yani içimden öyle geçmiyor. İşte sen ne düşünüyorsun? Reklam ajansı düşünüyorum. Yani böyle düşünmem gereken şeyleri düşünüyormuşum gibi söylüyordum ama içimden geçen gerçekten o sette olmaktı ve hep istedim. Sonra hiç unutmuyorum. Bir kere Acun Medyan'ı aramadan önce bir fal baktırmıştım. Ve falcı kadın demişti ki ben seni ekran önünde görüyorum işte yaklaşık 6 ay sonra, bir sene sonra. Ben ağlamıştım. Çünkü benim o pazartesi İstanbul'da başka bir iş görüşmem vardı. Normal büyük bir şirkette. Uluslararası şirketlerin pazarlama departmanlarıyla görüşme yapıyordum. Tabii ki her normal Koç Üniversitesi işletme mezunu gibi. Yani o zamanın normali oydu. Ve kadın öyle deyince ben de böyle kadına ağlayarak ben de çok istedim ama olmadı. İşte ben pazarlama yapacağım. Televizyon sektörüyle alakalı bir iş başvurusu yapabileceğim bir yer yok gibi. Aklıma hiç gelmedi bunu kovalayabileceğim. Sonra resmen kaderimde varmış. Yani o telefon gelince zaten o yüzden demiştim. Ben buraya kesin gideceğim. Çünkü bu işte bir iş var bence. Ben iş görüşmesi yaparken onlar beni yarışmaya çağırıyorsa ben buna hayır diyemem. Ve bir sene önce yaptığım başvuru aslında okurken yapmıştım. Bazen hayat o ortaya açıyor. Bir de bence senin için süper olmuş çünkü atıyorum yani çok prestijli bir reklam ajansına bile girsen aslında çok masa başı kalacaktı. Yani yapabileceğim en iyi işi, en iyi ortamda, en iyi insanlarla en iyi şekilde öğrenme şansım oldu. Müthiş bir şans benim için. Ve en iyi döneminde. Yani o Acun Bey'in formatları alıp Türkiye'ye getirdiği dönem çok yoğun bir döneminde. Şu an ekibin büyük bir kısmı zaten Dominik'te yaşıyor ve çalışıyor. Tabii ki mecburen 6 ay orada oldukları için. O dönemde operasyon İstanbul'dan çok sık yönetiliyordu yani. Çok teşekkürler katıldığın için. Ben çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbetti. Ben keyif aldım. Umarım başını şişirmemişim. Yok estağfurullah. Ben çok zevk aldım. Ben de çok mersi. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Evet.